Evet, bu bölümde de arkadaşlar patik çalışması yapacağız. Ben çok küçük bir patik yapacağım. Yani 33 ilmekten yapıyorum. Siz daha büyük hırkayı ve eteği büyüttükçe patiği de büyütmeniz gerekiyor. Şimdi 33 ilmeğimi atıyorum. 2, 3, 4, 5, 33. 33 ilmeğimi atıyorum, şu ipimi sabitliyorum. Şimdi bunu bir sıra haroşa örüyoruz hiçbir şey yapmadan. Aslında daha önce patik taban yapımı diye bir videom var. Orada taban yapımını anlattım. Fakat bu sefer o delik kısımlarını gizli artış olarak yapacağım. Onun için bunu göstermek istedim. Şimdi bu 33 ilmeğimi bir sıra haroşa örüyorum. Yani düz örüyorum, haroşa olacak. Patiğimizi büyütmek isteyenler 33 başlıyoruz bunun. Bir büyüğünü 35, 37, 39, 41 ilmek olarak büyütebilirsiniz. 41 ilmekte yaklaşık 1 yaşındaki 1,5 yaş 1,5 yaş arasındaki çocuklara çok rahat olacaktır. Evet, ilk sıramı gittim. Şimdi artırmaya başlayacağız. Hem şu iki ilmekten sonra hem sondaki iki ilmekten önce birer tane de şu ortadaki bir ilmeğin sağından ve solundan artış yapacağız. İki tane ördüm. Doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 ilmek ördüm. Bu 14 ilmeğimiz tabanımız bitene kadar hep 14 olarak sabit olarak gidecek. Yani artırmalar yanlarda ve ortada çoğalacak. Şimdi artırıyorum. Bir ilmek örüyorum. Tekrar artırıyorum. 14 ilmek daha örüyorum. 14 ilmek ördüm. 2 ilmeğim kaldı. Yine artırıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Arka tarafta 2 ilmeğimi ördüm. Şimdi şurada bir tane doladığımız ilmek var. Onu şöyle ilmek yapıyorum. Delik olsun istemiyorum. Tekrar aradaki 14 ilmeğimi örüyorum. Evet, doladığım ilmeğe geldi. Onu tekrar şöyle bir çevirerek, bir tur çevirerek ilmek yapıp örüyorum.
Diğer artırmamız. Yine 14 ilmeğimi örüyorum. Artırma yerine geldik. Buradaki dolama ipimi şöyle bir kendi etrafına bir tur çeviriyorum. İlmek yapıp 2 tane örüyorum. Şimdi 2 örüp bir artırmıştık. 3 ilmek oldu kenarda. Şimdi bu 3 ilmeği ördükten sonra artış yapacağız. 2 3 artırıyorum. Bu kenardaki sayılarımız her seferinde şimdi 3 oldu. Bir dahaki sıra 4 oldu. 5 artırmaya kadar gideceğiz. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bu aradaki 14 ilmeğim dediğim gibi hiç değişmeyecek. Patik tabanını bitene kadar 14 olarak kalacak. Artırıyorum. Bakın şu arada bir ilmeğin sağından ve solundan artırmıştım. 3 ilmek oldu. Artırdım. 3 ilmeğimi örüyorum. 3 artırıyorum. Yine 14 ilmeğimi öreceğim. Artırıyorum. Sondaki 3 ilmeğimi örüyorum. Patiğimizin tabanı hep haroşa olarak gidecek. Yani arkada da önde de haroşa. Şimdi 3 ilmeğimi ördüm. Artırdığım ilmeğe geldi. Onu şöyle bir tur çeviriyorum. Şimdi üçüncü artırmamızı yapacağız. 2 tane artırmıştık. Şu anda üçüncü artırmadayız. Yani başta ilmeğimiz 4 oldu. Şu 2 ilmeğimiz zaten vardı. 2 ilmek de artırdık. Şimdi üçüncü artırmamızı yaptık. Aradaki 14 ilmeğimi örüyorum. Tekrar artırıyorum. Bu aradaki ilmek sayımız da 5 oldu. 5 ilmeğimi örüyorum. Tekrar artırıyorum. 14 ilmek örüyorum. On dört.
Artırıyorum. Sondaki 4 ilmeğimi örüyorum. Ve arka tarafa geliyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4. Bu da 5. ilmeğimiz. Döndürüyorum. Bakın 3. artırmada ilmeğimiz 5 oldu. Şu kenardaki 2 ilmeğimiz vardı zaten. 3 tane de artırmış olduk. 14 ilmeği örüyorum. Bu 14 sayısı hiç değişmeyecek. Artırmalarımız hep sağda ve solda, ortada. Yani 4 yerde artırmamız var. Şunu hemen şöyle çeviriyorum ve ilmek yapıyorum. Tekrar ön yüze geldik. Yine artırma yapacağız. 2 ilmeğimiz zaten vardı. 3 tane de artırdık. Yani ilmeğimiz 5 oldu. 3, 4, 5. Artırıyorum. 14 ilmeğimi örüyorum. Tekrar artırıyorum. Ortadaki sayımız 7 oldu. Artırdım, 7 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar artırıyorum. 14 ilmeğimi örüyorum. Artırıyorum. 5 ilmeğim var sonda. 5 ilmeğimi örüyorum. Arka tarafa geldik. Yine haroşalarımı örüyorum ve artırdığım ilmekleri de şöyle çevirerek örüyorum. Bu ortamız 2 2 artıyor. Yani 1 iken 3 oldu, 5 oldu, 7 oldu. Şu anda da artırmalarımızda 9 ilmek oldu. Ortalarımız 2 2 artıyor, yanlarımız 1 1. Evet, yine artırmama geldim. İlmeğimi yapıyorum. Evet, 4 kere artırma yaptık. Buradaki sayımız şu 2 ilmek. Kenar ilmeğimiz 2 4 5. Pardon. 2 ilmeğimiz, 4 artırma yaptık. 6 oldu. Şimdi son artırmamı yapacağım.
Ben 5 kere artıracağım, patiğim küçük olduğu için. Ama siz dilerseniz 6-7 kere de burayı artırıp tabanı büyütebilirsiniz. 3 4 5 6 artırıyorum. Bu son artırmam benim. Beş kere artırmış olduk yani. Şimdi ortaya geliyoruz. 2 4 6 8 10 12 13 14 artırıyorum. Ortadaki ilmeğimiz 9'du. Bu artırdıklarımız da 11 olacak. 8 9 tane ördüm ve artırıyorum. Şimdi 14 ilmeğimi örüyorum. Artırıyorum. 6 ilmeğimiz, başta da 6 örmüştük. Sonda da 6 ilmeğimiz kaldı. Onu örüyoruz. Ve kenarlarımız şu anda artırdığımız ilmekle 7 oldu. 2 3 4 5 6 şu da artırdığımız ilmeği çevirerek örüyoruz. 7. Ortada 14 ilmeğimiz var. Evet, 14 tane ördüm. Yine artırma ilmeğine geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şunu da ilmek yapıyorum. 11. Kenarlarımız 7, ortamız 11 oldu. Bu aradaki sayılarımız da 14. Otuz ilmek başlamıştık. 5 sağda 5 solda 5'er de ortada, 10 ilmek de ortada artırdık. 20 ilmek artırmış olduk. Sayımız şu anda 53. Evet. Benim için şu kadar taban yeterlidir. Bakın şu bir ilmeğini şöyle V şeklinde artırmamız oldu. Kenarlarımızda sağa doğru, biri de sola doğru artırmamız var. Şimdi 53 ilmeğimiz oldu. Bu 53 ilmeği şöyle 2 sıra gidip gelelim. Düz olarak, düz örgü olarak haroşa yapmayacağız. Yani düz gideceğiz, tersini geleceğiz, düz gideceğiz ve tersini geleceğiz. Ben şimdi 2 kere düz örgü olarak gittim geldim. Yani 4 sıramız var. Şurada 4 sıra düzümüz var. Şimdi artırma ve kesme işlemi yapacağız. Yani sürekli şu 2 ilmeği, 1 2 ilmeği ördüm. Artırıyorum. Kesiyorum. Artırıyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Artırıyorum. Sıranın sonuna kadar bu işlemi yapacağız. Artırıyorum. Yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. Artırıyorum. 2 ilmeği beraber aldım. Artırdım. Yani sayımızı azaltmıyoruz burada. Kestiğimiz ilmeğin karşılığını artırmamızı yapıyoruz. Artırıyorum. Kesiyorum. Sayımız aynı kalacak.
Kestim. Son bir ilmeğimi de örüyorum. Yine sonunda da 2 ilmeğimiz oldu. Bakın. Sürekli artırma ve kesme. Şimdi yine buranın üstüne bir 4 sıra daha düz örgümüzü yapacağız. Yani arka taraftayız. Tersten başlayarak 4 sıra düz örgü çıkacak. Şimdi arka tarafındayız örgümüzün. Bütün ilmeklerimi, artırdığım ilmekler dahil hepsini ters olarak örüyorum. Evet, bu şekilde. Burası ön yüzümüz. Şimdi aynı aşağıda yaptığımız gibi 4 sıra daha düz yapacağız ve sonra da bir sıra, sadece tek bir sıra haroşa yapacağız. Evet, şu delik sıramızdan sonra 4 sıra ördüm. 5. sıra gelirken haroşamı yaptım. Şurada bir diş haroşamız var. O da şöyle dikerken bize kolaylık sağlayacak. Şu şekilde birleştireceğiz burayı. Şimdi orta kısmın ayrımına geldik. 53 ilmeğimiz var. 15 haroşa, sonunda 15 haroşa, arada da 23 ilmeğimiz var. Burada şeyi de söyleyeyim. Patiği büyüttüğünüz zaman bu aradaki orta kısmı 25'e geçmeyin. Geri kalan sayıları yanlara verin. Yani ne kadar büyütürseniz büyütün, şu orta kısmınız 25'e geçmesin. Şimdi benim 23 ilmeğim var. Ortada, kenarlarda 15 ilmek. 15 ilmeğimi haroşa örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu kenardaki 15 ilmeğimiz haroşa gidecek. Aradaki 23 ilmeğimiz düz olarak gidecek. Ben haroşayı da düzden yaptığım için bu sırayı komple düz gidiyorum. Haroşayı tersten yapanlar bu aradaki 23 ilmeği düz örecek. Evet, sonunda kalan ilmeklerimi de örüyorum. Evet, arka tarafa geldik. Şimdi 15 ilmeğim haroşa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ilmeğimi haroşa ördüm. İpimi ters çeviriyorum. Kendime doğru alıyorum. Aradaki 23 ilmeği ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 23 ilmek ters ördüm. İpimi tekrar ön tarafa alıyorum. Kalan 15 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bakın, kenarlarda 15 ilmek haroşamız var. Ortada 23 ilmek düzümüz var. Şu kenardaki haroşa sayılarımız, yani şunu da sayarsak bir sıra haroşayı
5 tane haroşamız ortaya çıksın. Yani 4 tane daha ilave yapacağız. Bu şekilde 4 sıra daha haroşa 2 sırada bir çıkıyor. 8 sıra daha 15 haroşa 23 düz 15 haroşa olarak yapalım. Şimdi şu bir sıra haroşadan sonra da 4 sıra haroşa yaptım. 5 diş haroşam ortaya çıktı. Şimdi bu ortadaki 23 ilmeğimizi kesmesini yapacağız. 23 ilmek olduğu için 5 5 arada 3 tekrar 5 ve 5 ilmek olarak kesme yapacağız. Yani şu 5 ilmeği 4 5 5 ilmeğin hepsini birlikte örüyorum. Şimdi tekrar 2 4 şu 5 ilmeği birlikte alacağım. Burası biraz 5 ilmek olduğu için zor oluyor. 5 ilmeği taktım. Ve kestim. Yani 2 kere 5 5 ilmeği birlikte kesmiş oldum. Şimdi arada 3 ilmeği keseceğim. Beş 5 ve 3 kestim. Şimdi 2 tane daha 5 keseceğim. 5 ilmeğin hepsini birden toplayacağım. Beş. Biraz zor giriliyor 5 ilmeğe. Beş. Şimdi bir tane daha 5 ilmek keseceğiz. 23 ilmeğimizi kesmiş olacağız. Bakın şöyle göstereyim. 5 ilmek kestik, 5 ilmek kestik. Arada bir 3 ilmeğimiz kalmıştı. Sonra tekrar 2 kere daha 5 ilmek kestik. Şimdi haroşamıza devam ediyoruz. Patiğimizin önü şu şekilde oldu. Şimdi bütün ilmeklerimizi şu aradaki 5 4 ilmeğimizde kestiğimiz 5 ilmekte dahil 2 diş haroşa çıkana kadar komple hepsini örüyoruz. Evet, şu 5 5 aldıktan sonra 1 2 tane haroşamız çıktı. Şimdi 15 ilmeğimi ördüm bir kenardaki. Şimdi bu aradaki 5 ilmeğimizi keseceğiz. Şöyle 1 2 3 4 ve bu da 5. ilmeğimiz. Artık patiğimizin önü ayrıldı. Şimdi bu 15 ilmeğimiz var kenarda.
Bu 15 ilmeği artık diğer tarafa geçemeyeceğiz. Çünkü patiğimiz ayrıldı. Sadece buradaki 15 ilmeği bir 3 diş daha haroşa olacak şekilde öreceğiz. Yani şimdi bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 tane haroşamız var. 3 tane daha yapıp burayı 10'a tamamlayacağız. Evet, 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşamız var. Sol tarafta. Şimdi bu tarafa bant yeri yapmak için ilmek atacağız. 12 ilmek atıyorum ben. 1, 2, bakın ilmeği atmayı da şöyle araya giriyorum. 3, şu iki ilmeğin arasına giriyorum. 4, 5, 10, 11 ve 12. 12 tane ilmeğimi attım. Yani şu anda 15, 12 daha 27 ilmeğim var şişimde. Bu 27 ilmeğe şimdi kurdelemi tekrar takıyorum. Şöyle bir kıvıralım. İçine dikeceğiz çünkü. Hemen ilk sıra takıyorum. Bir de son sırada bir kere daha takacağız. Hem ilmek attığımız ilmekleri örüyoruz. Kurdele takmasını daha önce göstermiştim, ilmek almasını. Bu sıra biraz zor olacak. Evet, bir ilmekten bir tane de kurdele ipinden. Şimdi bir tane buradan alıyoruz. Bir tane de şişimizden. Evet, bu şekilde sıranın bütün ilmeklerimizi kurdele ipiyle beraber öreceğiz. Daha sonra arada da 2 diş haroşa yapacağız. İlk yeri açacağız. Evet, bakın bir iki tane haroşamız var. Yani 2 diş haroşamız çıktı. Şimdi şu bant kısmını, uç kısmına düğme yeri için ilk açacağız. 2, 3. 3 tane ördüm. Artırıyorum. Şu iki ilmeği birlikte aldım. Kestim. Şurada bir tane ilik yerimiz oluştu. Şimdi bu sıra 3. haroşamız olacak. Bundan sonra bir tane daha yapacağız. Son 5. haroşamızda tekrar kurdele ipini takacağız. Şimdi buna gidiyorum. Evet, gelirken 3. haroşamız çıkacak. 4.'yü de yapacağız. 5'inci de tekrar kurdele ipimizden takacağız. Evet, iliğimizi yaptık ve bir sırada gittik geldik, bir diş daha haroşamız oldu. Yani ilk ilmeği attığımız sırada kurdeleyi taktık. 1 2 3 4. Şimdi 5. haroşamızı gideceğiz. Tekrar
Kurdele ipimizi takıyoruz. Şu ucunu yine şöyle kıvıralım içine doğru. Yine hem kurdele ipimizi hem şişimizdeki ilmekten birer tane alarak ikinci kat fırfırımızı da taktık. Bu sırayı da böyle yapalım. Bütün ilmeklerimizi takalım. Geri gelelim, kesmesini yapalım. Kurdelemizi taktık. Tersini geldim. Haroşa olarak geldim. Şimdi bu ön yüze geldikten sonra da keserek gidiyoruz. Ben şurada birkaç ilmeğim kaldı. Örerek kesiyorum ki şu uç kısmı muntazam dursun. Evet, şu da son kesmemiz. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Bakın şurası bant kısmı, tersinden göstereyim. Şuraya bir tane ilik açtık. Diğer tarafa düğme dikeceğiz. Şimdi bu tarafı yapacağız. İpimizi bağlıyoruz. Şöyle arkada evet. Şimdi buradaki 15 ilmeği şu arada 4 sıra haroşa yapmıştık. Hiçbir şey yapmadan. Yani şurayı 10'a tamamlamıştık. Önce onu yapacağız. Daha sonra kurdelesini takmasını yapacağız. Dümdüz gidiyoruz. Evet, burada da 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşamız çıktı. Aynı yükseltiye geldik. Şimdi yine kurdele ipimizi takacağız. Fakat burada zaten çok az bir ilmeği. Şu sondaki 2, 4, 6 ilmeği kurdele ipimizi takmayacağız. Sadece 2, 4, 6, 8, 9 ilmeği öreceğiz. Şöyle yine ipimi katladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, şu da 9. ilmeğimiz. 9. Sadece 9 tanesini ördüm. Şunu içine kıvırma payını vererek kesiyorum. Şu sonda kalan 6 ilmeğimizi direkt haroşa olarak örüyorum. Şimdi burada sonda 6 ilmek bıraktık. Çünkü şu taraftaki bantımız oraya binecek, üstüne tamamlayacak yani birbirini.
Şimdi 5 sıra 4 sıra haroşa yapacağız. Yani 4 diş haroşamız çıkacak. 5. de tekrar aynı işlemi yapıp kesmesini yapıp bitireceğiz patiğimizi. Fakat diğer eşini yaparken burası şimdi dümdüz çıkacak. Diğer eşini yaparken 12 ilmeğimizi sağ tarafa atacağız. Bu sefer de bu tarafı dümdüz çıkacak. Yani burası bunun üstüne binecek. Ona dikkat ederek diğer eşini de hazırlayalım ve patiğimizin dikmesine geçelim. Patiğimiz bu şekilde oldu. Bakın şunu diktim ben. Şöyle göstereyim. Birinin bant yeri sol tarafta, diğerininki sağ tarafta. Yani ilmek atarken bir sağ tarafa atacağız, bir de sol tarafa. Şöyle şu şekilde, şu da dikilmiş hali. Şimdi şunun dikişini yapalım. Önce şu delik yaptığımız sıra var. Orayı dikeceğiz. Şöyle şu şekilde. Şöyle ipimi ben 2 katına ayırdım. 2 katı geçirdim iğneme. 2 katıyla dikeceğim. Şu arkaya bir sabitleyelim önce. Bakın dikerken şurada bir haroşa var. Yani alttaki tabanın bittiği son haroşa. Ve ilk haroşanın önünden şu ikisinin arasını, şu haroşanın dibinden buradaki haroşanın dibine kadar dikeceğiz. Yani orası bizim yol göstericimiz olacak. Şöyle birer ilmek alarak şöyle tam şu haroşanın dibinden alttaki haroşanın dibine kadar iniyorum. İsterseniz burayı daha sonra da dikebilirsiniz ama böyle daha kolay oluyor. Daha sonra şöyle ipimizi arkaya sabitleyelim. Evet, bakın patiğimizin kenardaki çıkıntılarını diktik. Ben şurayı bir de düğmesini de diktim hazır olsun diye. Şimdi patiğimizi şöyle ters çeviriyoruz. Bütün bu fırfırları ön yüze topluyoruz. Ve şimdi de arka tarafını dikelim. Ben yine
haroşaları şöyle bir ilmek bu taraftan, bir ilmek de o taraftan alarak birbirine tutturuyorum. Şu kenardaki çıkıntıları ve karşılığını. Yani bir ilmek buradan, bir ilmek de karşı tarafındaki çıkıntıdan alarak patiğimizi şöyle boylu boyunca dikiyoruz sonuna kadar. Patiğimizi böyle birebir tutturarak diktik. Şimdi ters çevirelim. Bakın taban kısmımız böyle. Şurası da patiğimizin büzdürdüğümüz yeri. Şimdi şuradaki, tabii şunları ayrı ayrı ördüğümüz için şuradaki çıkıntıları şöyle arkasına şunu da geçirelim. Bakın şöyle birleştirelim. Evet, bunu birleştirdik. Aynı şekilde alttakini de yapacağız. Hani şöyle birleştirdiğimiz zaman şu arkası bütün olacak. Şurayı da dikeceğiz daha sonra. Bakın şuraya ilik yapmıştık. Düğmemi diktim. Oradan iliğimden geçiriyorum. Şöyle patiğimiz. Şimdi şu önüne de fiyonk çok büyük durdu. Şu kadar bir, yaklaşık yani şöyle 4 parmak kadar bir kurdele kestim. Onu da düğüm değil de şöyle bir fiyonk değil de şöyle bir düğüm attım. Evet. Dikerken de bunu şöyle birbirine denk getirerek şu şekilde şuraya diktim. Yani patiğimizin bitmiş hali arkadaşlar böyle. Hatta onu da dikelim. Tam bitirelim. Önce şu arkadan bir gireyim. Daha sonra önce şu ikisini birbirine biraz yaklaştırıyorum. Evet. Şimdi bunu buraya dikelim. Şöyle tam ortasını bulalım.
Tam düğüm yerinden dikiyorum ki orası kaymasın, açılmasın diye. Evet, bunu da şöyle önüne fiyonk. Hatta şu uçlarını da şöyle keselim. Evet. Patiğimiz de bu şekilde. Elimle biraz altını şöyle düzelteyim de tam net görünsün. Patiklerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Evet, eteğimiz oldu. Hırkamız oldu. Şöyle patiklerimiz de şu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.